Herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Vestel marka buzdolabı kart tamiri yapacağız. Bu iş yerinden arkadaşımın bir kartı. Sorunu üstü soğutup altı soğutmuyor. Böyle bir şikayetimiz var. Yalnız buzdolabı yanımızda olmadığı için bunu takıp çıkışlardan ölçerek tamir edemeyeceğiz. Onun için farklı bir teknik uygulayacağız. Hemen başlayalım. İlk önce elektronik karta bakıyorsunuz, yollara, lehim yerlerine, soğuk lehim var mı, yollarda kopukluk var mı? Daha sonra komponentlere bakıyorsunuz. Üzerinde yanık, çatlak bir şey var mı? Bunların kontrolünü yaptıktan sonra bir elektronik kartı tamir edebilmek için bu buzdolabı olur, çamaşır makinesi olur, amfi devresi olur vesaire, adaptör olur vesaire. Devredeki malzemeleri kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Ne kullandıklar? Bu MOSFET mi, transistör mü, tiryak mı gibi çalışma mantığını anladıktan sonra tamir işlemini yapacaksınız. Bunlara ben bakıyorum. Baktıktan sonra bu devrede iki tane devre görüyorum. Bir şu bölüm, bir de şu bölüm. Burası yarım dalga doğrultma devresi, burası da programlama ve anahtarlama devresi. Ben bunu tamir edebilmek için ilk önce yapmam gereken buna besleme voltajım geliyor mu? Şunların ikisine bakıyorum. Birisi 7805, 7812 bunlar. Şimdi ben buna tamir yapabilmek için burada faz nötr girişi var. Buraya voltaj verdiğim zaman bunların çıkışına bakarak tamirini yapıyorum. Voltajım geliyor mu gelmiyor. Şimdi onlara geçelim. Şimdi buradaki mantığı anlatayım size. Buradan 5 ve 12 volt buradaki programlama entegresine geliyor arkadaşlar. Şöyle yolları rahat görebilmeniz için göstereyim. Bu içerisindeki programa göre arkadaşlar burada sürücü entegresi var. Sürücü entegresini tetikliyor. Transistörler üzerinden açma kapama yaptırarak rölelerden çıkış veriyor. Bu böyle olduğu için ben buradan voltajımı aldığım zaman burada benim sorunum yoktu. Buraya geleceğim arkadaşlar. Buradaki röleleri tek tek sökeceğim. Rölelerde sürekli açma kapama yaptığı için kontaklar yapışıyor. Kontaklar yapıştığı için karşı tarafa sinyal gönderemiyor. Bizim işlemimiz bu şekilde olacak. Şimdi ben hızlı bir şekilde sökümlere başlayacağım. Daha sonra ilerleyen arızaları da anlatacağım. Sebeplerini de anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kablomu ben seyyar lehimledim. Fişe takmadım. Şurada benim blok kondansatörüm var. 25 volt 2200 mikrofarad. 7812 7805. İşte eksisi blok kondansatörüm bu. Artısı bu. 7805'te şu şekilde geliyor. Şöyle gösterecek olursak. En sağdaki bacak artı giriş, ortadaki şase giriş ve çıkışın eksisinin birleştiği yer. En soldaki de bize bakan tarafta benim artı çıkış 12'm. 7805 burada, 7812 burada. Şimdi ben fişe takacağım, ölçeceğiz. Şimdi takıyorum fişe. Ölçü aletimi DC kademesine aldım. Şimdi blok kondansatörümden ölçüyorum arkadaşlar. Benim eksim sol taraftı. Artım da sağ. Üzeri vernikte olduğu için tam şeye geçmiyor. Şimdi benim eksim bu. En soldaki benim artı çıkışım demiştim. 9.7 4.9. Artım benim direkt geliyor. Eksimle geliyor arkadaşlar. Direkt yoldan belli oluyor. Şimdi şu şekilde voltaj gördüğünüz gibi düşük çıkıyor. Bu 78-12 olduğu için. 5 volt normal çıkıyor. Bu yüke bindiği zaman iyice düşer arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bakın fişten söküyorum. Size pratik gösterebilmek için. Normalde bir devrede voltaj düşene kadar, voltaj deşarj olana kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdi bunun kısa devre edeceğiz, deşarj edeceğiz. Buradan da kondansatörün sağlam mı, arızalı olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hemen birleştirdim. Hiçbir şekilde çat çat etmiyor. Yani elektrikle elektronikle uğraşan arkadaşlar bilirler. Buradaki kondansatörlerimiz arızalı olduğu için ben hepsini değiştireceğim üçünü de. Üçünü de değiştireceğim. Bunu şu şekilde de anlayabilirsiniz. Ben gördüğüm zaman anladım ama videoda daha detaylı olması için gösterdim. Şöyle karta baktığınız zaman bakın şurası bembeyaz. Şu bölüm sapsarı. Ben size şeylerde göstermiştim. Adaptör devrelerinde. Kondansatörler şişiyordu. Kondansatörler şiştiği için voltaj değeri düşüyordu. Yüke bindiği zaman lamba devresine göstermiştim. Çalışmıyordu.
Bu devre SMPS devresi olmadığı için güç devresi değil, anahtarlama devresi. Anahtarlama devresi olduğu için burada voltaj regülatörleri var. Bunlar ısınıyor arkadaşlar. Isındığı için bu kondansatörlerin mikrofarad farad değeri düşüyor. Farad değeri düştüğü için 25 volta 220 mikrofarad, yani 220 mikrofarad elektronikle uğraşan arkadaşlar bir değeri çok yüksektir. Yani bunu ben çat ettiğim zaman pat ederdi. Uğraşan arkadaşlarımız bilir. O yüzden bu kondansatörleri değiştireceğiz arkadaşlar. Size bilgi olsun. Yani baktığınız zaman bile anlayabilirsiniz. Yüke bindiği zaman düşer arkadaşlar. Şimdi bunu havaya takalım. Hızlı bir şekilde sökelim hepsini. Değiştirelim arkadaşlar. Eksi artı yönüne de bakıyorum. Eksi girişlerim ikisinin burada. Diğerinin burada. 3 tane kondansatör değişimi yaptık arkadaşlar. 3200 mikrofarad 25 volt. Öteki 1000'e 16. Diğeri de 2220'ye 16 volt arkadaşlar. Şimdi fişe takıyorum. Tık diye bir ses gelecek. Tık diye sesi duyduk. Rolü çekti. Şimdi DC kademesini aldım. Eksim benim sol taraftı. Kondansatörün artım ortak zaten. 78.05'imin 11.8 geldi. 12 volt. Bu da 5 voltum olması lazım. 5 voltum da geldi. Vernikli olduğu için iletime geçemiyor arkadaşlar. İyi bastırmak gerekiyor. Bu voltajımız geliyor. Bir de girişine bakalım. 17 volt geliyor. 78.12'nin bacağına. 17 volt geliyor. 12 volt çıkıyor arkadaşlar. Artılar ortak. Artısı direkt buraya geliyor, kondansatörün artısı. 78.12'nin de buraya geliyor. Burada 78.05'in de 12 volt geliyor. Direkt 78.12'den 0.5'in. 12 volt geliyor. 5 volt çıkıyor. Tam değdiremediğim için voltaj ondan oynuyor arkadaşlar. Vernikli ya kartın üzeri. 78.05'in bacağına da 12 volt geliyor, giriş bacağına. Çıkış bacağına direkt 5 volt geliyor. Şimdi fişimizi sökelim arkadaşlar. Ben birkaç tane işlemi daha size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sorunumuzu çözdük. Buraya kadar voltajımız geliyor. Yalnız ben şöyle bir işlem daha yapacağım. Videoyu uzatmamak için kapatacağım arkadaşlar. Bu arkadaşıma vereceğim için hani ayıp olmasın. Buradaki roleleri tek tek sökeceğim arkadaşlar. Buradaki roleler gördüğünüz gibi tek kontaklı. Bobin uçlarına 12 volt vereceğim. Kaç voltsa 12 volt verdim. Rolenin bobin uçlarına enerji verdiğim zaman kontak uçlarını birbirine birleştirecek. O iki uca da buzzer kademesinde bağlayacağım. Buzzer kademesinde öttüğü zaman da rolelerim sağlamdır. Bu şekilde yapacağım. Eğer sorunum benim burada olmasaydı, kondansatörleri değiştirmeseydim, bir sonraki işlemim bu olacaktı. Eğer burada da sorun olmasaydı arkadaşlar, şurada benim transistörlerim var. Transistörleri tek tek ölçecektim. Sorun burada da olabilirdi. Rolelerde olmasaydı. Daha sonra cihazın program entegresinde ve sürücü entegresinde sorun olup olmadığını anlamak için de voltajı verip elimi değdirecektim, ama elimi de şöyle statik elektriği vücudumdan boşaltarak duvara değdirerek daha sonra parmağımı değdirecektim. Eğer ısınıyorsa benim sürücü entegrem arızalıydı. Bu şekilde anlayacaktım. Ama dediğim gibi ben videoyu kapatacağım. Buradaki rolelerin hepsini tek tek sökeceğim. Bobin uçlarına voltaj verip kontak uçlarına bakacağım. Bu kontaklar da sürekli aç kapa yaptığı için, yani güçlü motorlarda kaldırdığı için kontaklar yapışabiliyor. Ondan da çıkış vermeyebilir. İkisi de olmuş olabilir. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Size de bilgi olsun. Şu rolelerin arızalı olup olmadığını da şimdi aklıma geldi. Anlayabilmek için
Evde kendiniz de bulabilirsiniz. Buzdolabınızın üzerinde fişe taktığınız zaman buzdolabınız hiç çalışmıyor. Şöyle tornavida sapıyla rölelerin üzerine vurduğunuz zaman yapışmış kontaklar bırakır, birden çalışmaya başlar. Bu da benim çok uyguladığım bir taktiktir arkadaşlar. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Bu şekilde kendiniz de bulabilirsiniz. Evde fişleri takılıp buzdolabınız devreye girer. Anlamış olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bazen aklıma gelmeyebiliyor, unutabiliyorum. Video içerisinde keşke şunu da deseydim dediğim oluyor. Artık heyecanlandım, anlayamadım. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.